Yorgunluk, halsizlik, çabuk üşüme. Bunlar basit şikayetler mi yoksa kanın sessiz çığlığı mı? Bugünkü konuğumuz Biruni Üniversite Hastanesi'nden hematoloji profesörü Rafet Eren. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam bu aralar çok fazla gündeme geldi halsizlik. Sabah kalktığımız zaman yorgun uyanıyoruz. Bu halsizlik ne zaman basit bir hastalıktan çıkar da hematolojinin ilgi alanına girer? Şimdi halsizlik aslında hepimizin oldukça sık deneyimlediği rahatsız edici bir duygu. Günlük mental rahatsızlıklar ya da fiziksel nedenlere bağlı olarak da halsizlik yaşayabilmekteyiz. Ancak eğer halsizlik uzun sürüyorsa, halsizliğe erken yorulma, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetler etkileniyorsa, özellikle iyi bir uykuya rağmen sabah yorgun uyanıyorsak, kilo kaybımız varsa, gece terlememiz varsa mutlaka altta yatan neden bulunmalı, araştırılmalı. Yani bir kan hastalığının çıkma ihtimali var böyle bir Oldukça şöyle düşünmek gerekir. Uzun süren halsizliklerde mutlaka altta bir kan değerinde düşüklük var mı yok mu bakılması gerekiyor. Ve kan düşüklükleri bazen önemli hastalıkların bir göstergesi olarak, ilk göstergesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle eğer halsizlik uzun sürüyorsa ve başka semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka araştırılmalı, altta yatan neden bulunmalı. Anladım. Peki hocam, anemi, bu da çok sık konuşulan bir konu. Anemi basit bir hastalık olarak gözüküyor. İşte kan yetmezliği, kan eksikliği. Peki anemi ne zaman hocam ciddi bir hastalık haline gelebilir? Öncelikle şunu söylemek gerekir. Anemi bir hastalık değil. Anemi bir hastalığın bir bulgusu. Altta yatan bir neden var ve o nedene bağlı kan değerlerinde düşme oluyor. Buna bağlı olarak da hastalarımızda halsizlik, erken yorulma, çarpıntı gibi şikayetler oluyor. Burada eğer sadece anemiyi tedavi etmeye çalışırsak altta yatan hastalığı değil, hastanın semptomlarını tedavi etmiş oluruz ve bu geçici bir iyilik halinden başka bir işe yaramaz. Önemli olan altta yatan nedeni bulmak. Bu çok sık karşılaştığımız bir demir eksikliği anemisi olabileceği gibi özellikle ileri yaşlarda altta yatan bir gastrointestinal sistem, yani bağırsaklardan ya da mideden kaynaklanan bir kanserin bulgusu olabilir. Yine kemik iliği yetmezliklerinin bir bulgusu olabilir. Burada önemli olan anemi değil. Tabii ki anemiyle gelen hastanın semptomlarını düzeltmek için tedavi başlamamız gerekiyor. Ama önemli olan anemiye neden olan alttaki hastalığı bulmaktır. Anladım. Hocam, Akdeniz anemisi, talisemi minör diye bir konumuz var. Bu bir hastalık olarak gözükmüyor ama insanlar ileriki yaşlarda, işte 40'lı 50 yaşlardan sonra bunlardan etkileniyorlar diye biliyoruz. Bununla ilgili bahsedebilir misiniz bize? Talasemi taşıyıcılığı ya da talasemi hastalığı ülkemiz için çok önemli bir konu. Ülkemizin Akdeniz Havzası'nda olması nedeniyle oldukça yaygın görülen bir hastalık. Ülkemizde şu an taşıyıcılık oranı %5'lere 2 ile 5 arasında olarak değerlendiriliyor. Ülkemizde bu yüzden evlilik öncesi tarama testlerinde talasemi tetkikleri yapılmakta. Aslında biz talasemi minör hastalarında, yani talasemi hastalarında, talasemi taşıyıcılarında herhangi bir semptom beklemiyoruz. Çünkü kan düzeyi bir semptom yaratacak düzeyde değil. Burada asıl önemli olan evlilik öncesi taramalarla bunun belirlenmesi. Çünkü iki talasemi taşıyıcısı bireyin evlenmesiyle 1/4 olasılıkla asıl talasemi hastalığı olan talasemi majör hastalığına sahip çocuklar doğabilir. Ki talasemi majör de oldukça ağır bir hastalık ve yaşamın 6. ayından itibaren devamlı kan transfüzyonları gerektiren ve tek tedavisi günümüzde kemik iliği nakli olan bir hastalık. O yüzden günümüzde de bizim ülkemizde olduğu gibi taşıyıcılığın sık olduğu yerlerde mutlaka evlilik öncesi tarama yapılmalı. Bildiğim kadarıyla yanlış olabilir ama karı koca her ikisinde de talisemi minör varsa evlenmeleriyle ilgili bir engel teşkil ediyor bu sanırım, değil mi? Hayır. Şimdi şöyle. Evlenmeye engel değil mi bu? Tabii ki engel değil. İki gönül bir olduktan sonra her türlü İstediğin kadar minör olsun diyorsun. İstediğin kadar minör olsun. Ancak bu bireylerde yakın takip ve bir gebelik esnasında intrauterin döneminde, gebelik döneminde testlerin yapılması gerekiyor.
Bu bireylerin oldukça iyi bir genetik danışmanlık almaları gerekiyor. Çünkü talasemi majör tanısı olan bir çocuğun yaşam kalitesi oldukça düşük maalesef ve tedavisi oldukça güç. Ancak şunu da belirtmek lazım. Son dönemde yeni tedavilerle talasemi majör hastalarında da oldukça iyi yanıtlar elde etmekteyiz. Yakın tarihe kadar bu hastalarımızda sağ kalım süresi 40 yaşlara kadarken özellikle demir şelatörlerin yani demir birikimini engelleyen ilaçların ortaya çıkmasıyla oldukça iyi yanıtlar almaktayız. 50'li yaşlarını geçen talasemi majör hastalarımız var. Tamam, bu güzel haber. Peki hocam şeyi de sorayım. Şimdi bazı zamanlarda hiçbir yere darbe olmamasına rağmen birden bakıyoruz ki kolumuzda, omuzumuzda, bacağımızda morluklar çıkıyor. Durup dururken. Bu morluklar bir hastalığın habercisi midir? Tabii morluk tabii önemli bir durum. Morluğu en basit tanımıyla kılcal damarların, küçük damarların kanaması olarak tanımlayabiliriz. Bu şikayette başvuran hastalarda bizim ilk yaptığımız şey hastanın kullandığı ilaçları sorgulamak. Toplumda oldukça sık kullanılan non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler bu morarmalara neden olabiliyor. Bununla beraber antidepresanlar, steroidler yine bu duruma neden olmakta. Özellikle ileri yaşlarda kardiyak nedenlerden dolayı sık kan sulandırıcı ilaç kullanımı mevcut ve bu hastalarda da yine morarma olabiliyor. İlaçlar dışında diğer nedenlere bakacak olursak genç hastalarda özellikle romatizmal hastalıklarda, konnektif bağ dokusu hastalıklarında yine morarma şikayetleri olabiliyor. Ama bir hematolog olarak bizim için en önemli nokta kanın koagülasyon bozuklukları yani pıhtılaşma bozuklukları olup olmaması. Bu yüzden hastanın morarması olan her hastanın pıhtılaşma hücreleri açısından, pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyon ve sayısı açısından tetkik edilmesi mutlaka gerekli. Çünkü birçok hematolojik hastalık pıhtılaşma hücrelerinin azalmasına ya da fonksiyon bozukluğuna neden olarak morarmaya neden oluyor. Anladım. Hocam bu aralar çok fazla bir gribal enfeksiyon var. Yani herkeste bir enfeksiyon hastalıkları, başta çocuklar olmak üzere. Şimdi çocuklarımız okula gidiyorlar. Hasta oluyorlar, eve geliyorlar, kontrol altında tutuyoruz. Daha sonrasında tekrar gönderiyoruz. Başka birinden yine kapıyor. Sürekli bir sirkülasyon var. Özellikle okullarda. Bu aralarda da büyüklerde de aynı şey olmaya başladı. Bu enfeksiyonu çok sık tekrarlaması, yani rutin mi diyeceğiz yoksa bir hastalık yine belirtisi olabilir mi? Yani özellikle salgın dönemlerinde tabii ki hani sık grip vakalarıyla, sık üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Burada unutmamamız gereken nokta şu. Vücudumuzun bağışıklık sisteminin temelini lenf nodları ve lökosit dediğimiz kan hücreleri oluşturmakta. Burada tabii ki her insanda o dönemki daha sık görülen enfeksiyonlara bulaş yoluyla hepimiz üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebiliriz. Ya da bir grip geçirebiliriz. Burada önemli olan nokta şu. Yeterli ilaç kullanımı ve dinlenmeye rağmen gerilemeyen basit enfeksiyonlarda altta yatan bir savunma sistemi, bağışıklık sistemi problemi araştırmalıyız. Evet. Çok basit bir örnek verecek olursam bizim lösemi nedeniyle başvuran hastalarımızda en sık başvuru nedeni oldukça etkili antibiyotik kullanımına rağmen gerilemeyen enfeksiyonlar. Kontrol altına alınamayan ateş gibi semptomlar, yani bağışıklık sisteminin çöktüğü ya da bağışıklık sisteminin azaldığı durumlar geçmeyen enfeksiyonlara neden olabilmekte. Bu yüzden tabii ki toplumu korkutmamak gerekiyor. Toplumu alert etmemek gerekiyor. Ancak eğer uygun antibiyotik ya da antiviral kullanımına rağmen gerilemeyen, sık tekrarlayan enfeksiyonlarda altta yatan bir bağışıklık sistemi problemi var mı diye bakılmalı. Anladım. Güzel. Hocam peki hematoloji hastalıkları denildiğinde hangi tabloları kastediyorsunuz ve en sık hangi hematoloji hastalıkları karşınıza çıkıyor? Şimdi biz hematolojik hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu hastalıklar olarak ikiye ayırıyoruz. Oldukça sık gördüğümüz, aslında daha çok gördüğümüz iyi huylu hastalıklar. Kemik iliği kaynaklı ya da damarlarda yıkıma bağlı eritrosit düşüklükleri, yani anemiler, kan düzeyi düşüklükleri, trombositopeniler, immün trombositopeniler
kemoterapler, pıhtılaşma bozuklukları oldukça sık gördüğümüz hematolojik hastalıklar. Bununla beraber daha önceden de değinmiştik. Talasemi gibi doğumsal anemiye neden olan durumlarda özellikle bizim ülkemiz için çok önemli. Yine hematolojinin ilgi alanına girmekte. Kötü huylu hastalıklar ise kemik iliğinden ya da lenf nodlarından, bağışıklık sisteminden kaynaklanan kanserler tanımlanmakta. En sık gördüğümüz kanserler lenf nodu kanserleri, diğer bir deyişle lenfomalar. Lenfoma. Bununla beraber multiple myelom, kemik iliğinden kaynaklanan bir kan hücresi malignitesi, kan hücresi kanseri, akut ve kronik lösemiler, bununla beraber artan yaşla beraber miyelodisplastik sendrom dediğimiz aslında halk arasında kemik iliğinin tembelleşmesi denen bir durum ama olay bundan çok daha ötesi aslında. Sadece tembellik değil, orada altta yatan genetik mutasyonlara bağlı kan üretiminde yetersizlikle ilerleyen bir hastalık. Yine ileri yaşlarda miyelofibroz dediğimiz kemik iliğinde kan hücre üretiminin oldukça azaldığı hastalıklar kötü huylu hematolojik hastalıkların çoğunu oluşturmakta. Şu aralar yani benim bildiğim kadarıyla birkaç yıldır, 3-5 yılı geçmeyecek bir şekilde akıllı ilaçlar çok fazla gündeme geldi. Bu akıllı ilaçlar kan kanserlerinde ya da hematolojik hastalıklarda, diğer kanserlerde de aynı şekilde çok etkili mi hocam? Her hastaya uygulayabilir miyiz? Bunun kriterleri nelerdir? Şimdi akıllı ilaçtan kastımız bizim aslında hedefe yönelik tedaviler. Yani o kanserde hedefleyeceğimiz bir nokta olacak ve o noktaya karşı sadece o hedeflediğimiz hücreyi yıkacak ilaçlar. Son 5 yılda özellikle Evet. inanılmaz bir gelişme var. Ve hemen hemen her hastalıkta biz hedefe yönelik tedavileri kullanmaya başladık. Bu aslında tıpta çığır açtı. Özellikle kanserlerde çığır açtı. İki nedeni var. Biz bir hastada kanser hastalığını tedavi ederken iki şeyi amaçlarız. Birincisi hastanın yaşam süresini uzatmak. İkincisi bu yaşam süresini uzatmakla kalmayıp yaşam kalitesini arttırmak. Daha öncesinde daha sık ki günümüzde de kullanmaya devam ettiğimiz kemoterapiler var. Klasik kemoterapilerle hedefe yönelik tedavileri karşılaştırdığımızda klasik kemoterapilerden çok daha etkinler ve bununla beraber klasik kemoterapilere bağlı oldukça sık gördüğümüz bulantı, kusma, saç dökülmesi, kan hücrelerinin oldukça düşmesine bağlı vücut Yan etkileri. savunmasının düşmesi gibi yan etkileri hedefe yönelik tedavilerde daha sınırlı görmekteyiz. Evet. Onlar da Doğru. tamamen masum değil. Bunu belirtmek lazım. Ancak klasik kemoterapilerle karşılaştırdığımızda yan etki profili oldukça bize sağladığı şey daha uzun sağ kalım ve daha kaliteli yan etkinin daha az olduğu bir tedavi seçeneği. Birçok şey değişti. Aslında bu son 5 yıl, 10 yılda oldukça hızlı ama temeli 2000'li yılların başına denk geliyor. 2000'li yılların başında imatinib denen kronik myeloid lösemi hastalarında ilk hedefe yönelik tedavilerden birinin bulunmasıyla aslında hematolojide çığır açıldı. Bu ilaç öncesinde kronik myeloid lösemi hastaları oldukça semptomatik, kötü gelişli, kullanılan kemoterapilerin oldukça yan etkisinin fazla olduğu tedavilerle ancak 3 ila 5 yıllık bir sağ kalıma sahiptiler. Bu hedefe yönelik tedaviyle imatineple günümüzde ki imatinib sonrası 2., 3., 4. kuşak tedaviler çıktı ve bu tedavilerle günümüzde kronik myeloid lösemi hastalarında hedefimiz normal yaşam ve bununla normal yaşamı elde ederken hastanın kaliteli bir hayat sürmesi. Amacımız sadece ömrü uzatmak değil. Hastanın Kaliteyi de yaşını, arttırmak. kaliteyi de arttırmak. Evet. Çünkü kemoterapiler oldukça yan etkisi fazla, yaşam kalitesini azaltan ilaçlar. Tabii ki her hastalıkta şu an kronik myeloid lösemide elde ettiğimiz başarıyı elde etmiş değiliz. Ancak son dönemdeki gelişmelerle özellikle multiple myelomlarda, ileri yaşlı lösemilerde, kronik lenfositik lösemilerde ve bazı lenfoma türlerinde oldukça sık hedefe yönelik tedavileri kullanabiliyoruz. İkinci önemli nokta şu. Biz 3-4 yıl öncesinde bu tedavileri 2-3 basamak kemoterapi verdikten sonra kullanabiliyorduk. Günümüzde artık bu tedaviler 1. basamak tedavide yani yeni tanı almış hastalarda da başlayabiliyoruz ve gözle görülür bir fark var. Normalde bir ilacın etkinliğini
3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra geriye dönük daha iyi görebiliyoruz aslında. Ancak o kadar etkili hedefe yönelik tedaviler var ki gözle görülür düzeyde yaşarken etkinliğini hissedebiliyoruz. Süper. Hocam size şeyi sorayım. Sizce, bu bir tahmin tabii ki, yakın zaman içerisinde kanser tamamen büyük bir hastalık olmaktan çıkıp bir gripten farksız hale gelme ihtimali var mı sizce? Şimdi Yani ilacı verdik, hiç doktora bile gitmeden standart bir ilaç aldı ve kanserden kurtuldu gibi bir şey olabilecek mi yakın zamanda? aslında şöyle, bu soruda şunu söylemek istiyorum. Günümüzde kanserler daha yaygın ve teknoloji bize bir yandan ilaçları verirken bir yandan da yaşam tarzı kanser görülme sıklığını arttırıyor. Aslında biz tedaviler gelişmekte, çok etkili ilaçlar bulmaktayız kansere karşı, ancak kanser de bir evrim içinde. O da bir mutasyona uğruyor, O yüzden değişiyor hani yani. gelecek ne gösterir bilmiyorum, ancak bu dönemki son 3-5 yıldaki tedavideki başarı, tedavi seçeneklerinin gelişmesi bu hızla devam eder ise en azından şunu söyleyebiliriz: çok kolay tedavi edilebilecek düzeye gelebilir. Bunda işte hedefe yönelik tedavilerin etkinliği bize gelecekle ilgili önemli doneler veriyor. Elimizde bir kanser vardı. O kanser kullandığımız çok ağır, çok fazla yan etkiye sahip ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyorduk. 3 ile 5 yıl içinde hastayı kaybediyorduk. Şu an o kansere sadece bir tablet, günde kullandığı bir tablet ile, ki bu tabletin de kesilme çalışmaları var. Çok derin etkiden sonra kesmeye yönelik çalışmalar var. Şu an tek bir tabletle normal hayatını sürdürebilen bir kanser türü var elimizde. Çok çok iyi. Bu bize umut veriyor. Sadece kronik myeloid lösemi çok bariz bir örnek olduğu için onu çok fazla konuştuk ama hematolojik malignitelerin hepsinde yeni ilaçlar var. Ancak onlardaki başarı şu an için KML'de olduğu kadar iyi değil. Anladım. Ama gelişmekte olan bir durum. İnşallah, yani biz bekliyoruz. İnşallah öyle bir şey olacak ki Biz de yakın bekliyoruz. zaman içerisinde biz görür müyüz bilmiyorum ama çocuklarımızın göreceğine ben inanıyorum gerçekten. teknoloji Belki biz bile görürüz. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki bizim şu an artık sık kullanmadığımız eskiyen ilaçları, ben mesela bir örnek var. İlaç ismi söylemek istemiyorum. Ben intern, yani öğrenciyken hocamız, ben bunu görmeyeceğim ama siz yakın zamanda bunu kullanmaya başlayacaksınız. Bir 5 yıl, belki 10 yıl içinde demişti. Ben o ilacı asistanlığımın, yani hekimliğimin 2. yılında kullanmaya başladım ve şu an o ilaca biz eskiliyoruz. Yeni jenerasyon ilaçlar çıktı. O yüzden hani Çok hızlı ilerliyor. o kadar hızlı ilerliyor ki ben önümüzdeki 5 yılda birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Anladım. Peki hocam, hangi hematolojik hastalıklarda kemik iliği nakline başvurur? Kemik iliği nakli günümüzdeki gelişmelere rağmen, yeni hedefe yönelik tedavilere rağmen halen birçok hastalığın küratif tedavisi. Sadece hematolojik hastalıklarda değil, bazı organ tümörlerinde de, yine bazı nörolojik hastalıklarda da kemik iliği nakli yapılmak. Kemik iliği nakli biz ikiye ayırıyoruz: otolog ve allojenik. Otolog nakil kişinin kendi hücreleriyle yapılan nakil. Allojenik nakil ise başka bir dericiden alınan tek hücrelerle yapılan nakli oluşturmakta. Otolog nakili çoğunlukla biz multiple myeloma ve lenfoma hastalarında uygulamaktayız. Allojenik nakli ise çoğunlukla akut lösemi hastalarında, myelodysplastik sendromu olan hastalarda ve myelofibroz hastalarında çoğunlukla kullanmaktayız. Hocam, son olarak size şunu sormak istiyorum. Kronik ve akut lösemiler arasındaki temel farklar nelerdir? Çok kısa söylerseniz. Şöyle çok önemli farklılıklar var. Aslında tamamen farklı hastalıklar. Akut lösemiler çok hızlı ilerleyen, oldukça erken dönemde müdahale edilmesi gereken oldukça agresif hastalıklar. Ve temelinde çok ilkel hücrelerin aşırı çoğalması temelini oluşturmakta. Kronik lösemiler ise yavaş yavaş ilerleyen, öykünün bazen 2-3 yılı bulabildiği hastalıklar ve ikisi de lösemi olmasına rağmen bazı kronik lösemilerde tedavi başlamadığımız hastalar bile mevcut. Anladım. Oldukça farklı hastalıklar aslında. Hocam, yani çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ediyorum ben size. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir sohbetti. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bazı hastalıklar ağrı yapmaz, belirti göstermez. Ama kan değerlerinde iz bırakır. Bugün
Biruni Hastanesi'nden Profesör Doktor Rafet Eren ile hematoloji alanındaki birçok sorumuza cevaplar aldık. Bizi izlemeye devam edin, abone olursanız sevinirim. Sağlıklı günler dilerim.